Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle gördüğünüz gibi bohem tarzında bir bere yapımı göstereceğim. Evdeki artan bazı ipleri karıştırarak ördüm. Şöyle çevirelim hafifçe. Bu şekilde yandan gelip kulakları örtmesi çok hoşuma gitti bu modeli. Evet, şöyle bakın. Şöyle ense. Evet, bu şekilde. Evet. Beremiz bu şekilde. Şimdi yapılışına geçelim. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. Şöyle kalın bir iple örmek istedim. Evde kalın ipim yoktu. İki tane orta kalınlıkta ipi birleştirerek öreceğim. İkisi de orta kalınlıkta, böyle bir ebruli. Evet. Şimdi bunları birleştirelim. Bu arada kullanacağım şiş de 6 milimetre şiş. Siz 6 milimetre ile örülebilecek herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Ya da böyle evde kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Şimdi 90 ilmekle başlıyorum. Şişimize 90 ilmek atalım. 2 3 4. Evet, devam edelim. Evet, 90 ilmek başladım. Şimdi lastik öreceğiz ilk önce. Evet, 2 ters 2 düz lastik örüyorum. 1 2 çeviriyorum. 1 2 çeviriyorum. 1 2 çeviriyorum. Evet, 2 ters 2 düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, 2 ters 2 düz lastiğimizi ördük. Şu şekilde bakın. 2 ters 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz. Evet. Şimdi kaç santim örmüşüm onu göstereyim. Evet, biraz kalın örmüş oluyoruz lastiğimizi. Bakın 12 santim ördüm. Şimdi bu düz şişlerden misinalı şişe geçeceğim. Yine 6 numara. Bu şekilde dönerek öreceğiz. Evet, sırayla bütün ilmekleri geçiriyorum. 90 ilmeğimiz vardı. Hepsini geçiriyoruz. Evet, devam edelim. Evet, misinalı şişimizi aldık. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz. Şuraya bir başlangıç işaret koyalım. Evet, işaretimizi koymadan önce birleştirme işlemimizi yapalım. Şu şekilde bakın, burası ön yüzü lastiğin. Şimdi ipim buradan geliyor. Şimdi buraya bir ilmek alacağım. Şöyle. Sonra buradaki ilmeği alıp şuradan geçireceğim. Böylelikle ilmek sayımız değişmeden ikisini birbirine birleştirmiş olacağız. Evet. Şöyle. Şimdi şuraya bir işaret koyalım. Şöyle, burası sıra başımız olacak. İşaretimizi de koyduk. Şu şekilde. Şimdi başlıyoruz düz örgümüze. Şöyle başlangıç ipini biraz sıkılaştırayım. Evet. Bir miktar böyle hiç eksiltmeden dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Döne döne. Dümdüz örüyorum. Evet, bu kısım açık kalacak. Evet, bu şekilde dönerek dümdüz örelim. Evet arkadaşlar, berenin
düz örgü yerini bitirdik. Şimdi tepeden böyle eksiltmeye başlayacağız. Bura arkadan görünüşü. Berenin arkası burası. Şura enseye gelecek. Evet. Şimdi şu uzunluğun ölçüsünü vereceğim. Lastikten itibaren 15 santim 15 santim ördük lastikten itibaren. Toplam uzunluğu da şöyle 25 santim şu anda toplam uzunluğu. Evet, şimdi 90 ilmeğimiz vardı. Onar onar gruplara ayırdım. Toplam 9 gruba ayırmış oldum. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10. Buraya bir ataç taktım. 2, 4, 6, 8, 10. Buraya bir ataç. Evet, 10'ar ilmek aralarla işaretlerimi taktım. Şimdi eksiltmeye başlayacağız. Evet, şimdi başlayalım. Normal düz örgümüzü örüyoruz. İşarete geliyoruz. Evet. Şimdi işarete geldik. İşaretten önceki son iki ilmeğin ikisini bir alıyorum. Şöyle. Evet. Ve işareti de diğer tarafa geçiriyoruz. Evet, devam edelim. 10 ilmeğimizi örelim. Daha doğrusu 8 ilmeği örelim. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Burada 2 ilmek kaldı. Yine ikisini bir alıyorum. Şöyle düzgünce alalım. İp katlı olduğu için biraz zor oluyor. Evet. İşaretimi buraya alıyorum. Evet. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle dönelim. Evet arkadaşlar, eksiltmeleri de bitirdim. Şöyle 4 kez eksiltme yapmış olduk. Şu anda şöyle işaretler arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'şar ilmek kaldı. Şimdi ipimi kestim. Biraz uzunca bırakarak bir iğneye taktım. Şimdi bütün ilmekleri bu ipe geçirerek büzdüreceğim ve şapkamı tamamlayacağım. Aksesuarlarına gelecek sıra. Evet, bu şekilde bütün ilmekleri ipe dizerek büzgü işlemimizi yapalım. Evet, bu şekilde büzdüm, bakın şöyle. Şimdi buraya şöyle bir düğüm atacağım sıkıca. Evet. Evet, bu şekilde büzdük arkadaşlar. Şöyle. Şimdi biraz şöyle karşılıklı şöyle oluşan deliği hafifçe kapatalım. Buraya zaten bir pompon yapacağız. Evet. Şöyle bir düğüm yapıyorum. İpimi içeri saklayacağım. Evet, bu şekilde keselim. Evet, şimdi pompon yapmak için şöyle bir deftere epeyce kalın bir ip sardım. Şimdi upuzun bir ip bırakıyorum.
Şöyle. Evet. Şimdi bunu çıkaralım ve tam orta noktadan şöyle sıkıca sarıyoruz. Çok sıkı bir şekilde. Evet, iyice sıkıyoruz. Şimdi düğüm atalım. Şuradan da geçireyim. Evet. Evet, şimdi şu kenarlarındaki iplikleri şöyle kesiyorum. Evet, hepsini keselim. Evet. Bu şekilde. Şimdi etrafından şöyle yuvarlatacak şekilde kesiyoruz. Evet, devam edelim. Evet, bu şekilde yuvarlattık. Şimdi bir tığ yardımıyla şunu içeri çekiyorum. Evet. Evet, buraya sıkı bir şekilde şöyle tığ ya da iğne yardımıyla, aslında iğneyle daha iyi olacak. Evet, iğneyle şöyle bir sıkıca düğüm atalım. Evet, pomponumuzu taktık. Birkaç yerden de alt kısımdan şöyle sabitledim pomponu bu şekilde. Evet, şimdi her iki tarafına şöyle arka yırtmaç kısmının her iki tarafına şöyle kordon yapıyorum. Bunun için şu şekilde iplikleri kestim. Şöyle yaklaşık 30 kat iplikle yapacağım. Şuradan kalın bir tığla geçiriyorum. Herhangi bir dikiş falan yok. Şöyle geçirelim şuradan. Evet. Evet. Bu şekilde geçirdikten sonra normal saç örgüsü yapıyorum. Şöyle 2, 4, 6, 7, 8, 9. İşte 3'e bölerek bu ipleri evet bu şekilde. Evet bu şekilde yapalım. Evet istediğimiz uzunlukta örüp uç kısmını sıkıca ayrı bir iplikle bağlıyoruz. Evet püskülünü de keselim. Evet püskülünü de yaptık. Evet bu şekilde umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Beremiz tamamlandı. Böyle. Evet. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.